Herkese merhaba. Bugünkü konumuz diyalize girmek istemiyorum. Ne yapmalıyım? Tabii ki hiç kimse diyalize girmek istemez arkadaşlar ama tabii ki tek başına istememekle bu olmuyor. Bazı şeyleri yerine getirmemiz lazım. İşte bu konular üstünde duracağım. Bu videomuzun amacı bu. Diyalize daha geç girmek için veya girmemek için veya bu süreci uzatmak için neler yapılması lazım? Şimdi öncelikle her böbrek hastasının mutlaka kronik böbrek hastalığı da olur, akut böbrek hastalığı da olur, bir nefroloji uzmanı olması lazım. Ve o nefroloji uzmanıyla sürekli takibine gitmesi lazım ve onun takibinde olması lazım arkadaşlar. Bir de doktor sürekli değiştiği zaman tedaviler de bazen aksayabiliyor. Tabii imkan varsa sürekli aynı doktoruyla ama imkan olmuyorsa diğer nefroloji uzmanlarıyla da ama mutlaka bir nefroloji uzmanının takibine girmeniz gerekiyor. Bu olmazsa olmazı. Birinci kuralımız arkadaşlar. Ve nefroloji uzmanınızın söylediklerine de elinizden geldiği kadar uymanız gerekiyor. Verdiği ilaçları da düzenli olarak kullanmanız gerekiyor. İşte bazı hastalar oluyor, ilaçlar yazılıyor, düzenli almıyor. İşte midemi ağrıttı, hemen kendi başına bırakıyor vesaire. Mutlaka doktoruna haber verip ona göre düzenleme yapmanız gerekiyor bunları. İlaç konusu da çok önemli çünkü tedavinin bir parçası ve nefrologla bağınızı kesmiyorsunuz. Bir de böbrek hastalığınızın sebebi ne? Bunun bulunması lazım arkadaşlar. Genellikle böbrek hastalığının en sık sebebi neydi dünyada da Türkiye'de de? Diyabet, hipertansiyon. Bu %50-60'ını oluşturuyordu. Aynı zamanda polikistik böbrek hastalığı da var. Fakat bir grup daha var özellikle bu da çok sık görülüyor. Glomerülonefritler, vaskülitler. Bunlarda da genelde tanısı zor konulabiliyor, gözden kaçabiliyor, hastalar gecikmiş tanı alabiliyor ve böbrek hastalığı ileri döneme ulaşabiliyor arkadaşlar maalesef. Şimdi ne gibi hastalar böyle oluyor? Örneğin idrarda protein kaçağı, idrarda köpürme, işte tansiyon kontrol altına alınamıyor, idrardan kan gelmesi gibi, idrardan protein kaçağı gibi durumlarda araştırıldığı zaman altından bu nefrit dediğimiz hastalıklar, vaskülit dediğimiz hastalıklar çıkabilmektedir. Onun için erken dönemde nefroloğunuza gidip bunların tanısının koyulması lazım arkadaşlar. İşte mesela bu glomerülonefritler toplum arasında da çok sık olanlar hangileri? IgA nefropatisi, FSGS, membranöz glomerülonefrit, minimal değişim hastalığı gibi böyle onlarca nefrit hastalığı var. Bir de yine vaskülitler işte lupus hastalığı olur, Goodpasture sendromu olur. Bunlar da yine böbreği etkileyip böbrek hastalığının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bunları niye anlattım size? Bu hastalıkların erken dönemde tanısı gerekiyor arkadaşlar. O zaman ne yapmak lazım? Böbrekten genelde parça alınması gerekiyor bu glomerülonefritlerin tanısını koyabilmek için. Öncelikle bu hastalıklardan şüphelenmek lazım. Çeşitli serolojik testlerimiz var bizim işte. ANA, anti-DNA, PNK, CNK, komplemanlar gibi bu tahliller yapılması gerekiyor. Bunlar normalde rutin yapılan tahliller değil. Şüphelenildikten sonra bunlar yapılabiliyor. O zaman biyopsi yapılıyor. Biyopsiyle de eğer bu tanılar erken konulduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Bu bağışıklığı baskılayan ilaçlar verilebiliyor bu hastalarımıza. Kortizon gibi, işte Prednol, Dekort vesaire veya bu N90, siklofosfamid denen ilaçlar, klorambusil, mikofeninak, mofetil vesaire çeşitli ilaçlarımız var. Bunların protokolleri var. Ama bunları vermeden önce tanıyı koymamız lazım. O zaman da biyopsi yapılması gerekiyor. İstediğiniz kadar bu durumlarda diyet yapın. Hiçbir faydası olmaz. İstediğin yaşam tarzı değişikliğini yap. Eğer alt tarafta FSGS, IgA nefropatisi varsa, hızlı ilerleyen tipi ise diyetin hiç faydası olmuyor ki. Ama tanıyı koyup bu saymış olduğum ilaçları eğer kullanırsanız o zaman böbrek hastalığı ilerlemesi de durdurulmuş olur veya yavaşlatılmış olur arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Başka şeker hastalarında özellikle diyabet hastalarında bu proteinürü falan çıktıktan sonra özellikle veya çıkmadan önce ACE inhibitörü ve angiotensin reseptör blokörü dediğimiz tansiyon ilaçları erken dönemde yine başlanabilir. Bir de şeker ilacı olan SGLT2 inhibitörü dediğimiz bu gliflozinler diye geçiyor. Bu ilaçlar da yine erken dönemde başlanıldığı zaman arkadaşlar hem hastalardaki kalp hastalığı gelişimi azalabiliyor, idrarda protein kaçağı azalabiliyor, böbrek hastalığının son döneme gidişi azalabiliyor, obeziteye yine faydası var, böbrek taşlarına da faydası olduğu gösterilmiş. Hatta diyabeti olmayan hastalara bile bu şeker ilacı verilebiliyor arkadaşlar. Tansiyon düşürücü kılavuzlara da girmiş durumda bu SGLT2 inhibitörleri. Dolayısıyla gereken hastalara da bunlar yine erken dönemde başlanabilir. Evet, bunlar nefrolojinin birebir, nefroloji
kolesterolün ön planda olduğu yapılabilecek ilaç ve biyopsi vesaire onları anlattım. Peki size düşen özellikle neler var? Hasta ve hasta yakınlarına. Şimdi burada kim devreye giriyor? Toprak böbrek bakımı. Biz girdik devreye. Burada ne yapılması lazım? Bir, yaşamınızı böbreğe zarar verebilecek en az düzey, hatta en faydalı düzey çekmeniz gerekiyor. Böbreğe zarar verebilecek bütün gıdalardan da uzaklaştırmamız gerekiyor böbreğimizi. Bizim yaptığımız şu arkadaşlar, böbreğe binen yükü en aza indirmek. Yoksa bir ot, böcek, bir ilaç yok elimizde. Şunu içinde böbrek düzelsin. Bunu ancak kim yapar? İşini bilmeyen işte böyle üçkağıtçı tipler yapabilir. Böyle bir şey yok. Böbreğin tedavisine, ana tedavisi, nakil oldun mu tedavi olur veya diyalize girersin. Başka bir tedavisi yok. Ama bizim yaptığımız ne yaşam tarzıyla? Bu süreci elimizden geldiği kadar uzatabilmek. Eğer hasta 1 yılda diyalize girecekse 10 yılda girmesini sağlamak. 15 yılda girmesini sağlamak. Böbrek naklini ötelemek. Bizim yaptığımız bu. Peki bu anlatacağım kurallar nerede var? Özellikle bu YouTube kanalında sizlere 113 tane video yaptım arkadaşlar. Bu da 114. video oluyor. Bu videoları elinizden geldiği kadar izlemenizde fayda var. Orada tek tek anlatıyorum yapmanız gereken. Bir de kitabımız çıkmıştı bizim bu sağlıklı böbrekler için beslenme ve yaşam tarzı önerileri. Orada da tek tek yapılacakların hemen hemen büyük kısmını anlattım. O kitabınızı okuyun güzelce. YouTube kanalındaki videoları da elinizden geldiği kadar izleyin ve hayatınıza geçirmeye çalışın. Ve söyleyeceklerime de uyun. Özellikle de videolardan bir tanesi 29 altın kural böbrek hastası olmamak için. O videoyu da özellikle izlemenizde fayda var. Şimdi ben özetleyecek olursam bunu bir, nefrotoksik yani böbreğe zararlı bütün ilaçları kesmeniz lazım arkadaşlar. Bunların içinde ne vardı? Özellikle romatizmal ağrı kesiciler. Bu dikloron, voltaren, apranax gibi. Başka antibiyotikler, özellikle bu aminoglikozit türevi dediğimiz. Başka mide ilaçları denen bu proton pompa inhibitörleri. Böbrekleri mahvediyor artık. Bir sürü zararlı etkisi var. Görüntülemede kullanılan giden bu kontrast maddeler vesaire, anjiyo yapılıyor, tomografi çekiliyor bunlar. Daha başka bu laksatifler, kabızlığı önleyici ilaçlar, bağırsak temizliğinde kullanılan ilaçlar vesaire. Gut tedavisinde kullandığımız bu ürikoliz denen piyasa ismi, allopurinol içerikli olan ilaç yine çok ölçülü kullanılması gerekiyor. Başka ilaçları hallettik. Tuz. Tuzu bir günde en fazla ne kadar kullanmamız gerekiyordu? Bir çay kaşığı üstü silme yani 3 gramdan fazla tüketmememiz gerekiyor. Bu önemli. Fazlası da zararlı, hiç tüketmemek de zararlı. Başka? Yeterli egzersiz yapacaksınız. Yeterli uyku, yeterli su içimi, yeterli sıvı alımı. Topraklama, toprakta yürüme, toprak, kum, çimen sahil, güneşlenme, yatılan odanın tam karanlık olması, cep telefonundan en az 3 metre mesafede tutulması gibi. Basit gibi gözüküyor ama bunların hepsi altın değerinde kurallar arkadaşlar ve hepsi de kolaylıkla yapılabilir. Yine böbrek dostu olan sebzelerin tüketilmesi gerekiyor. İşte ıspanak, pırasa, kabak, enginar, brokoli, semizotu, lahana, kereviz, bamya, yeşil fasulye ılık suda tutup suyu atılacaktı. Domates, patlıcan, biber, soğan, sarımsak ne yapılacaktı? Közledikten sonra tüketilecekti gibi. Başka meyvelerden özellikle 9 tane böbrek dostu meyve vardı. Elma, limon, hünnap, armut, yaban mersini, ananas, zeytin, karpuz, kiraz gibi, gilaburu gibi. Bunları da önerdiğim miktarlarda ölçülü şekilde kullanmanız gerekiyor. Yine probiyotik dediğimiz bağırsaklardaki bu yararlı bakterileri artıran ürünlerimiz vardı bizim işte. Kefir, yoğurt, sirke, özellikle elma sirkesi başta olmak üzere, işte hünnap sirkesi, alıç sirkesi de olabilir. Lahana turşusu, peynirler, tarhana çorbaları ama bizim önerdiğimiz şekilde yapılan. Normal tarhana çorbası aldığınız zaman ne oluyor? Böbreğe zararlı. Ama probiyotik tarzda yapılan, videoda anlattım nasıl yapılacak. Onu alıp yine tüketebilirsiniz. Alıp derken kendiniz evde üretiyorsunuz arkadaşlar. Yapıyorsunuz bu ürünü. Hiçbirisini gidip dışarıdan herhangi bir mağazadan oradan buradan almanıza gerek yok. Bütün önerdiğimiz gıdalar, ürünler hepsi hastalar tarafından evde yapılabilecek ürünler arkadaşlar. Dışarıdan almanıza gerek yok. Bunun yanında tavuk ve balık yerine ne öneriyorduk hastalarımıza? Dana, kuzu, koyun, oğlak eti önerdiğim miktarlarda yine tüketilebilir. Beyaz ekmek yerine çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, siyez ekmeği, ekşi mayalı, tuzsuz tüketilebilir. Ancak gut hastalığı olanlarda fosfor ve potasyumu tedaviye rağmen kontrol altına alınamayanlarda beyaz ekmekte öneriyorduk. Başka tatlı yerine, şeker yerine sadece bal tüketilebilirdi arkadaşlar.
Bal böbrek dostu. Şeker hastası olanlar ama yine düşürecek. Yine günde 4 veya 5 kere tuvalete çıkmanız, idrarınızı yapmanız gerekiyordu. İdrarınızı asla tutmamanız gerekiyordu. Geldiği zaman hemen uygun ortamı bulunca idrarınızı yapacaktınız. Bir de kabız kalmamanız gerekiyordu. Haftada 3'ten az olmamak şartıyla büyük abdestinizi de dışkınızda yapmanız gerekiyor. Başka bizim 6 tane vitamin, mineral hormonumuz vardı. Bunlar istenen değerlerde olması gerekiyordu. Neydi bunlar arkadaşlar? B12 300'ün üstünde olacak. Folik asit 5'in üstünde olacak. D vitamini 20'nin üstünde olacak. Magnezyum 2'nin üzerinde olacak. Demiri gösteren transferin satürasyonu 20'nin üzerinde olacak gibi bir takım değerlerimiz var. Bunlar istenilen aralıklarda tutulması gerekiyor. Bir de sigara ve alkol tamamen kesilmesi lazım. İşte bu kadar arkadaşlar. Yaşam tarzı önerileri, böbrek biyopsisi, yapılacak tetkikler, sizi takip edecek doktor, sürekli nefroloğunuza bağlantıda kalmanız. Bunları eğer yaparsanız hayatınız daha uzun olur, diyalize daha geç girersiniz. Eğer illa nakle diyalize girmeniz gerekiyorsa da bu süre uzar, daha kaliteli bir yaşamınız olur. Hepinize hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek ümidiyle.